kanalımdan dünyadaki bütün dostlarıma selamlar, sevgiler, saygılar sunarak yepyeni bir tasarım paspas çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet, bu defa ince bir halı kaydırmaz kullandım. Bakın şu şekilde. Delikleri de küçük, kendisi de böyle ince. Biraz kalınlaştırmak için onu şimdi göstereceğim şekilde yaparsanız bakın bu kalınlıktan bu kalınlığa geçmiş oluyor. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafı da bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi batik bir ip kullandım. Şöyle ihraç fazlası olarak böyle kilo ile satılan bir ip arkadaşlar. İlla ki bu olacak diye bir şey yok. Evde arta kalan incecik ipleriniz varsa ne yapacağım diye düşünüyorsanız işte bu güzel çalışmadan yapabilirsiniz. Ve tabii ki de tığım da 2.20 ince olduğu için bütün kullanacağımız şeyler tığımızın ucu da biraz ince olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi hiç vaktinizi almadan hemen yapımına geçmek istiyorum. Yapımı gerçekten çok kolay bir çalışma oldu. Evet, şimdi köşesinden hemen şöyle giriş yapıyorum arkadaşlar. İpimi aldım, çektim ve buraya tutunuyorum. İlk başlangıç yerim olduğu için buraya bir tane de fazladan zincir çekiyorum. Yani 2 zincirle bağlamış oluyorum. Üzerine aldım. Hemen bakın şuradan ve buradan giriş çıkış yapıp 3 taneye yaptığım yeri çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Ve bu aradan arkadaşlar burayı atlayıp hemen yanındaki bakın şuradan giriş yapıp buradan çıkartıyorum. Ve bunun hepsini üçünü birlikte alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde yukarıda da buradan almıyoruz. Bir tane şu şekilde yan tarafındaki yerden alıp çıkartıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir, bir aşağıya inip buradan alıyoruz. Çok fazla sıkmadan böyle biraz gevşek arkadaşlarım yaparsanız da güzel durur modelimiz. Şimdi bir miktar da bu kadar yeterli, anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Bakın şöyle iki yeri birbirine bağlamış gibi oluyoruz. Yani şurayla şurayı birleştirdik. Arayı kapattık. Şimdi farz edin kenara geldik. Diğer kenara. Şöyle bir tane yine zincirimizi çekiyoruz. Ve yine bu defa aynı yerden bu kenar olduğu için arkadaşlarım şimdi burada göreceksiniz. Şöyle giriş yapıyorum kenardan. Buradan birleştiriyorum önce. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir üst sıranın aynı hizadaki yerine kenar olduğu için zaten aynı belli olacaktır. Hemen şu şekilde giriş yapıp bir tane zincirle aşağıdaki yere geçiyorum. Şimdi aşağıdaki yerde bakın şuradan ve şuradan bir tane yeri atlamıştık arkadaşlar. Orayıdan alıyoruz bu şekilde ve bağlıyoruz. Sonra üste çıkıp yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir çektik. Bakın şu aradaki şuralardan bakın buradan mesela şuradan alarak devam ediyoruz. Şöyle hemen alalım. Batik bir ip kullanacaksanız arkadaşlarım böyle birkaç sıra birinden yaparsanız o şekilde de güzel olur. Eğer düz renkleriniz varsa onlarda da aynı şekilde mesela biraz yapıp ondan sonra başka bir renge geçebilirsiniz.
Öyle de yapabilirsiniz yani. Sadece fikir olsun diye söylüyorum. İlla böyle yapmanız gerekiyor diye bir şey yok. Batik ip kullanmanız gerekiyor diye de bir şey yok. Lif iplerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. İnce bir halı kaydırmaz olduğu için ince bir ip kullanırsanız tabii daha rahat edersiniz arkadaşlar. Kalın ipler biraz zor geçer diye düşünüyorum. Bu incelikte deliği küçük olan halı kaydırmazımızda. Evet, hemen şu şekilde aldım. Şimdi bakın sona geldim. Az önce demek istediğim buydu. Hemen aşağıya bir tane bağlıyorum. Bir tane zincir çektim yine. Tekrar bakın bu defa şuradan giriş yapıyorum. Şu son deliği kapatıyorum bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Hemen bir üste az önce yaptığımız gibi, ilk başlangıçta yaptığımız gibi giriş yapıyorum bu şekilde. Bir tane şöyle yine aynı şekilde yaptım. Ve bu defa bakın şuradan giriş yapıyorum. Bir zincir, tekrar yukarıdan. Şimdi bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu tarz bir halı kaydırmaz kullanıyorsanız ve üzerini bu şekilde örüyorsanız arkadaşlarım, kıvrılmalar olabiliyor. Bakın şu şekilde. Bu sizi hiç üzmesin, yormasın, canınızı sıkmasın. Bunu böyle koyduğunuz zaman bakın gayet güzel bir şekilde duruyor. Evet, şimdi burayı bu şekilde tamamladıktan sonra anlaşılmıştır diye düşünüyorum arkadaşlarım. Zaten çok kolay, gördüğünüz gibi. Bir miktarda kenar kısmını nasıl yaptığımı, alt kenarı yaptım zaten sadece arkadaşlar. Çünkü bu diğer kenarları yapmaya gerek yok. Herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Şöyle hemen onu da sizinle şimdi göstereceğim size. Şimdi bakın. Bu kenara hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bu dönüşler zaten gayet güzel bir şekilde benim şurada anlattığım gibi yaparsanız bakın bu şekilde duruyor. Şu kenara da aslında çok gerek yok ama ben orayı şöyle yaptım. Onu da hemen göstereyim size, aşağıya ineyim. Şimdi şuradan giriş yapalım. Tersini çevirelim. Benim diğer videolarımı izleyen arkadaşlarım bilirler. Ters sık iğne üzerine alıp dolgulu bir şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi kıvrılmaları tamamen önlemek için burayı biraz daha kalınlaştırırsanız daha böyle bakın şöyle duruyor. O yüzden arkadaşlarım şu şekilde de yapabilirsiniz. Aldım üzerine, girdim çıktım, tekrar aldım üzerine, aynı yerden bir daha alarak ben diğer tarafı yaptım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de. Ama kalın olursa daha güzel oluyor dediğim gibi. Hani daha böyle tutuyor orayı. Hemen bakın. Bir tane aradan atlayabilirsiniz. Şöyle. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü bu kenar kısmını çevirebilirsiniz. Bakın şöyle duruyor. Bu ince tekli olan üzerine alarak yaptığımız, bu da fıstıklı gibi dolgulu olanı bu şekilde duruyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki yepyeni tasarım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.